Herkese merhaba. Bugün oldukça ilginç bir konuya dalıyoruz. Suskunluk sarmalı. Yani bazen en doğru bildiğimiz fikirleri bile savunmak yerine neden sessiz kalmayı tercih ettiğimizi anlamaya çalışacağız. Şöyle bir düşünün. Bir toplantıdasınız, bir arkadaş ortamındasınız, belki de sosyal medyada bir tartışmanın ortasındasınız. Herkesin aksini düşündüğünüzü hissettiğiniz için sustunuz oldu mu hiç? Eğer cevabınız evetse, emin olun yalnız değilsiniz. Hadi gelin bu durumu çok çarpıcı bir örnekle daha anlaşılır hale getirelim. Bir öğrenci desteklediği siyasi partinin rozetini yakasına takıyor. Sadece birkaç saatliğine. Ama günün sonunda yaşadığı şeyi korkunç bir deneyim olarak tanımlıyor ve rozeti hemen çıkarıyor. Peki ama neden? Basit bir rozet nasıl bu kadar rahatsız edici olabilir? İşte cevap bugün konuşacağımız o meşhur teoride gizli. İşte bu öğrencinin yaşadığı o görünmez baskının, o sessiz kalma dürtüsünün bir adı var. Suskunluk sarmalı. Alman siyaset bilimci Elisabeth Noelle-Neumann'ın ortaya attığı bu teori diyor ki, bizler bir fikrin popülerleştiğini, yani rüzgarı arkasına aldığını hissettiğimizde o fikri çok daha rahat ve yüksek sesle dile getiririz. Ama tam tersi olduğunda fikrimizin azınlıkta kaldığını sezdiğimizde ne olur? Sessizliğe gömülürüz. Peki bu sarmal tam olarak nasıl işliyor? Aslında her şey çoğumuzun farkında bile olmadan yaptığı bir şeyle başlıyor. Çevremizdeki kanaat iklimini sürekli tarıyoruz. Adeta bir radar gibi hangi fikirler yükselişte, hangileri gözden düşüyor bunu anlamaya çalışıyoruz. Neden mi? Çünkü içimizde türümüzün en eski korkularından biri yatıyor. Sosyal olarak dışlanma, yani yalnız kalma korkusu. İşte bu korku devreye girince fikrimizin azınlıkta olduğunu hissedersek susmayı seçiyoruz. Ve biz sustukça ne oluyor? Çoğunluğun görüşü olduğundan daha da yaygın, daha da güçlü görünüyor. Bu durum diğer tereddüt edenleri de susturuyor ve sarmal kendi kendini besleyerek dönmeye devam ediyor. Durdurulamaz bir çark gibi. Hadi şimdi bu sarmalı döndüren o motora, yani her şeyin kalbindeki o çok güçlü duyguya daha yakından bakalım. Dışlanma korkusu. Bakın burası çok önemli bir ayrım. Bu durum sadece kazananın yanında olma arzusundan, yani popüler olan neyse onun peşinden gitmekten ibaret değil. Mesele haklı çıkmak ya da kazanmak değil. Asıl motivasyon çok daha ilkel, çok daha temel bir ihtiyaç. Dışarıda bırakılmamak, ait olmak. Sadece o onaylamayan bakışlardan, o dışlayıcı tavırlardan kaçınmak istiyoruz. Bu korkunun ne kadar köklü olduğunu anlamak için tarihe bir bakalım. Tocqueville, ta 18. yüzyıl Fransa'sını anlatırken insanların aslında inanmasalar bile çoğunluğa nasıl uyum sağladığını söylüyor ve tam da bu noktaya parmak basıyor. Onların asıl meselesi haklı olmak değil, yalnız kalmamaktı. Rahibe Teresa'nın bu sözü ise dışlanmanın insanda yarattığı o derin acıyı, o duygusal yükü ne kadar güzel özetliyor. Bu gerçekten varoluşsal bir acı. Yani özetle bu içimizdeki en ilkel korkulardan biri. Bir toplum olmanın, bir grubun parçası olmanın bir bedeli var, uyum. Ve bizler de ait olma gibi en temel ihtiyaçlarımızdan birini karşılamak için bu bedeli ödemeye razı oluyoruz. İyi güzel anlatıyorsun da bütün bunlar sadece bir teori mi? Gerçek hayatta işlediğine dair somut kanıtlar var mı? Hem de nasıl var? Hatta çok çarpıcı olanları. Solomon Ash'ın o meşhur uyum deneyini duymuşsunuzdur belki de. Görev inanılmaz basit. Size bir çizgi gösteriliyor ve yandaki 3 çizgiden hangisinin onunla aynı uzunlukta olduğunu söylemeniz isteniyor. Cevap o kadar net ki bir çocuğun bile doğruyu göstereceği türden. Ama bir bit yeniği var. Odadaki diğer herkes aslında bir aktör ve hepsi ağız birliği etmişçesine bariz bir şekilde yanlış olan cevabı veriyor. Peki sonuçlar? İşte burası akıl almaz. Gerçek deneklerin tam 10 kişiden 6'sı sırf gruba uymak için gözlerinin gördüğü apaçık gerçeği en az bir kez inkar edip yanlış cevabı veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Kendi gözlerine değil, grubun baskısına inanmayı seçiyorlar. Ve burada şunu anlamak çok ama çok önemli. Konuşmak dediğimiz şey sadece ağzımızdan çıkan kelimeler değil, taktığınız bir rozet, arabanıza yapıştırdığınız bir etiket, hatta saçınızı tarama şekliniz bile bir görüş beyanıdır aslında. Ve bunları yapmaktan kaçınmak da bir nevi susmaktır. Şimdi gelelim günümüze. Bu sarmalı eskiye göre çok daha hızlı, çok daha güçlü bir şekilde döndüren dev bir faktör var artık hayatımızda. Medya. Bu ifade medyanın rolünü o kadar iyi anlatıyor ki. Hani eskiden meydanlarda kurallara uymayanların herkesin önünde aşağılandığı o teşhir direkleri vardır ya. İşte medyada bugün hangi fikirlerin kabul edilebilir, hangilerinin dışlanası olduğunu belirleyen bir platforma dönüşebiliyor. Medyanın neyi gösterip neyi göstermediği, kime mikrofon uzatıp kimi görmezden geldiği,
Bütün bunlar bizim kafamızdaki çoğunluk ne düşünüyor algısını doğrudan şekillendiriyor. Hangi fikirlerin yükselişte, hangilerinin demode olduğunu biz medya aracılığıyla anlıyoruz. O klasik soruyu bilirsiniz. Ormanda bir ağaç devrilse ve kimse duymasa ses çıkarmış olur mu? İşte modern versiyonu da şu: eğer medya bir olayı haber yapmazsa o olay kamuoyu için gerçekten yaşanmış sayılır mı? Sonuç çok net. Eğer bir görüş medyada kendine yer bulamıyorsa, o fikri savunan milyonlarca insan bile olsa sesleri adeta buharlaşıyor. Koca bir kitle sarmalın içinde sessizliğe itilmiş oluyor. Peki durum bu kadar umutsuz mu? Bu sarmalın içinden çıkmanın hiç mi yolu yok? Sessizliği kırıp bir şeyleri değiştirmek mümkün mü? Cevap, evet, mümkün. Ama bu değişimi başlatmak, o en ilkel, en temel korkuyu, yani dışlanma korkusunu yenebilenlerin harcı. Teori bu insanlara çok güzel bir isim veriyor, çekirdek kadro. Onlar kimler? Onlar o sosyal izolasyon riskini bile bile göze alıp, hayır ben böyle düşünüyorum diyebilenler. Unutulmuş ya da yeni fikirleri tekrar tartışmaya açan, değişimin fitilini ateşleyen insanlar. İşte onlar sayesinde sarmal kırılabiliyor ve yeni bir fikir iklimi doğabiliyor. Ve bu analizimizi size yöneltilmiş bir soruyla bitirelim. Sizin için hangi fikir, hangi doğru sosyal olarak dışlanma riskini göze almaya değer? Bu sorunun cevabı tabii ki her birimizin kendi içinde.